The credit goes to archaeologist Dayaram Sahni, M.S. Watts, Mortimer Wheeler, R.D. Banerjee, Sir John Marshall, Alexander Cunningham, and others. The excavation done at these sites tells us about the life and culture of the civilization that flourished around 3500 BC on the bank of the river Indus. The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilization that was located in the northwestern region of the Indian subcontinent. Since many of the Harappan settlements are found on the vast plain of river Saraswati, which is dry today, it is also called as Indus-Saraswati civilization. The Harappan culture was spread over many parts of India, including the Sindh, Sukhta Gandhar in Balochistan, Punjab, Haryana, Western UP, Jammu, Northern Rajasthan, Gujarat, and Northern Maharashtra. The important Harappan sites are Kot Diji, located on the left bank of river Indus opposite Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga in North Rajasthan, Mehergarh in Balochistan, Mundigak in southern Afghanistan, Damsadat in the Quetta Valley of Balochistan, Amri near the Indus River, Gumla in Gomel Valley, Rehman Dehri, Dholavira, Lothal. Now let us have a look on the cities and buildings of the Harappan civilization. The cities and buildings built during Harappan times reflect their exemplary construction skills. The cities were divided into upper and lower parts. The upper part built on the raised platforms is the citadel. A citadel is a fortified structure designed to provide protection during a battle. This part included the public buildings, granaries, the great bath, and more important, workshops and religious buildings. In the lower part, the people lived and carried out their professional work. Whenever the city was attacked or threatened by floods, the inhabitants of the lower city found refuge in the citadel. The granary was found in the citadel mound of Mohenjo-daro. Below the granary were the brick loading bays from which grains were raised into the citadel for storage. One of the most important features of the Harappan cities were the swimming pools popularly known as the Great Bath. The structure of the Great Bath is an example of their engineering skills. This brick-built structure measures 12 meters by 7 meters and is about 3 meters deep. It is approached at either end by flights of steps. The bath was surrounded by porticos and sets of rooms. There was also an arrangement to send hot water to pools. Water was supplied by a large well in an adjacent room. There was also a cobbled drain for disgorging water. Houses and streets of Mohenjo-daro. The lower city of Mohenjo-daro was properly planned. Here, the streets ran straight and at right angles to each other, the main street being about 10 meters wide. Houses were built on both sides of the street. Many houses were at least 2-storied. Houses were built of brick and had thick, strong walls which were plastered and colored. The roofs were flat with windows and doors made of wood. Bathrooms were built on one side of the house and drains connected to the street drains. Street drains ran along the sides of the street and were lined with bricks to keep it clean. Some houses had their own wells. These houses belonged to rich merchants and high-class people. Other people who worked as laborers at the granaries and kilns
lived in small one-room quarters. There are also evidences that the people domesticated animals such as goats and dogs. We also get to know about the clothing of Harappan people through some of the evidences. The finding of the clay spindles suggests that the cotton weaving and yarn spinning was practiced by women at home. It is believed that women usually wore skirts and men wrapped long pieces of clothes around themselves. Both men and women were fond of ornaments. Men wore amulets and women wore bracelets and necklaces. Ornaments made of beads of shell and of gold and silver were used. System of weights and measures were also well developed in those days. Weights and measures of various shapes and sizes with accurate grading are found at many sites. They are cubical and spherical in shape and are made of chert, jasper, and agate. Small clay carts found at some of the Harappan sites imply that bullock carts were in use. On the basis of the information gathered from Harappan seals, seal impressions, terracotta and metal figures, cemeteries, etc., we can come to a conclusion that worship of Mother Bismillahirrahmanirrahim. İlk çağ bilim tarihinde 3. seminerimiz, yapmadığımız genel girişi de sayarsak Oğuz dünyasında bilim 4 diyebiliriz. Çin'den biraz daha aşağıya denize, okyanusa iniyoruz. Hindistan üzerinde konuşalım bugün. Hem ne tür sahalarda yerinde yaptığımız gibi konulu, formel bilimlerden, fizik bilimlerine, kimya bilimlerine kadar katkı ortaya çıkarttılar. Bunun İslam dünyasına geçişi, oradan da Avrupa'ya tesiri konuşulmalı. Eğer özetin özeti olan 2 cümle çıkartmak gerekecekse, Hint'in katkısı mantık ve matematikte. Matematikte de özellikle aritmetikteki bildiğiniz gibi sıfırın hikayesi. Bilimsel arka planda ise Hint düşüncesini Çin'de yaptığımız gibi orada Konfüçyanizmle, Budizmle olan arka planını evren tasavvur açısından gündeme getirmeye çalışmıştık. O zaman Medine sonrası, Medine öncesi düşünce tarihindeki Hint'le ilgili anlattığımız seminerlerin bizi ilgilendiren kadarını özetleyen bir sunuma ihtiyacımız var demektir. Yani Vedalar, Upanishadlar ve bu bağlam içerisinde bu işin bilimsel temellerini Hint'te kuran bazı biyografik isimler, ama biyografik anlatım içerisinde konu etmeyeceğim. Listede verdim. Genel düşünce tarihinde sanırım hikayeleri anlatılmasa da kronolojik olarak gösterilmiş idiler, yerleri ve yurtları. Evet, konulu anlatıma geçebiliriz artık. Beni Adem öncesi Çin ve sonrası o geçişleri Hint için yapmadım. Benzer şeylerin tekrar olmasın diye. Ve sonunda burada yaşayan bu uygarlık da ortaya çıkıyor. Tarım toplumunda yerleşik hayat, kent var, yöneticiler var, insan ilişkiler var, dinler var. Ve bu zaviyede Hint insanının Indus Vadisi etrafındaki uygarlıkların maddeyle olan münasebetleri ve biçimlendirilen hayata tutunmalarını kolaylaştırıcı buluşlarını konu ediniyor olacağız. Tabii bunun da yazı ve yazı öncesi dönemi var. Yazı öncesi dönemi tüm uygarlıklar için geçerli olduğu gibi kazıların yorumlanmasına mahsus bilgi kümelenmesidir. Hint uygarlığı da Çin kadar eski bir uygarlık. Bilimsel etkinliklerin başlangıcını, tabi burada bilimsel kelimesini kullandığımızda modern paradigma olan scientifizmdeki
ta giriş derslerinde konu ettiğimiz bilimsel bilgideki bilim anlamıyorsunuz. Bu ilim, malumat manasında erken dönemlerde böyle bir anakronik çağrışım yapmasın. Bilimsel etkinliklerin başlangıcını M.Ö. 5000'lere kadar geriye götürülebiliyor Hint uygarlığında. Yalnız düzenli bir bilgi etkinliği denilirse biraz daha erkene 2500'ü çizerek M.Ö. 2500'lere gitmemiz gerekiyor. 2300'lerde M.Ö. bugünkü Pakistan'da kalan bir bölge. Tabi Pakistan modern bir nitelendirme. Hint kıtası Pakistan'ı, Belucistan'ı, Bengaldeş'i de içine alan çok daha büyük bir coğrafya. Dolayısıyla hepsi Hint'te bilim denilince, hatta Afganistan'ın bazı bölümlerini ki izlettiğim videoda bunlar nokta nokta gösterilmişti, içine alıyor. 2300 yıllarında bugünkü Pakistan'da kalan bölge, buradaki uygarlıklar tarih içinde çeşitli etkiler yaparak bugüne kadar geldiler. İlk büyük etki M.Ö. 1700'lerde kuzeyden geldi. Toplum kaslarla ayrılmıştı. Kuzey daha yukarıyı kastediyoruz. Hint, Çin Hindi, biraz daha batıya geçerseniz İran tesiri vardır. Aryan topluluklar. Savaşçılar, rahipler, tüccarlar, işçiler şeklinde kasların, sınıfların ortaya çıktığı bir toplum yaşama düzeni, bir uygarlık var. Bu dönemde Vedacı inanışın temelleri de atılmış oldu. Her iki özellik Hint kültürünün belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip oldu. Erken dönemlere ilişkin bilgiler Veda metinlerinden ve nispeten daha geç tarihli bunların yorumu olan Sinhan Tanralardan ediniliyor. Yukarıda bir kitap ismi vardı. Hint felsefesini hatırlarsak 4 dönem içerisinde incelemiştik. Veda metinlerinin olduğu dönem, Vedacı dönem, milattan önce 2500'den başlayıp 2000 yıl sürüyor. 600'lere kadar. Yani bu büyük uygarlık dönüşümlerindeki Zerdüşt'ün, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Babil sürgününün, Roma'nın doğuşunun hepsi biliyorsunuz eş zamanlı bir kesitti. Onun öncesinde bir 2000 yılı var Hint uygarlığının. Bu kültürün başlatıcıları Orta Asya'dan gelen Ari halklar. Biliyorsunuz dil bağlantılı olarak Hint-Avrupa dilleri denilir. İran'da burada bir geçiş halkasıdır. Veda kelime olarak bilgelik manasına geliyor Sanskritçe'de. Ve burada 4 Veda döneminden bahsediyoruz kendi içerisinde. Renk Veda, Yagur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Bunlar için Medine öncesi düşünce tarihinde bakılabilir. Bunlardan her biri de 4 kısma ayrılıyordu. Mantras, Brahmanas, Aranyakas ve Upanishadslar. Özellikle şu sonu önemli bir dönemeçtir. Vedalar öyle ulu orta dolaşan, çoğaltılan metinler değil. Din adamları, yüksek Brahmanlar arasında gizli, saklit metinler bunlar. Brahmanlar, bu da kas sisteminin en tepesindeki din adamları, yarı tanrısal kişiliklerdi. Yine ilgili genel düşünce tarihi seminerlerimize gönderme yapıyoruz. Brahmanlar Vedaların konularını törenler vasıtasıyla yorumluyorlardı. Budizm bir bakıma Brahmancılığın ulaştığı bu törenler tarafından temsil edildi. Vedalar dönemini destanlar dönemi izledi. Türklerin meşhur destanları Anas'tan, Ergenekon'dan filan bahsetmiştik. Tüm milletler için geçerli. Hintler de kendi geçmişlerini izah etmede büyük bir destan yazmışlar. Çok iç içe geçmeli destanlar. 500-600'lere kadar getirmiştik Veda dönemleri. Bu ise oradan alıyoruz. Milattan sonra 200'lere kadar sarkıyor. Hint destanların oluştuğu bir 700-800 yıllık dönem. Destan dönemi. Diğer şekliyle Ramayana, büyük destanların hakları bunlar ve Mahabharata isimli destanlarla karakterize edilir bu dönem. Bu dönemde Hint'te çok önemli yer tutacak olan Budizm, ayrıca Hainizm, Saivizm, Vanyazm gibi alt mezhepçilikler var. Tabii
Ergenekon Türk destanlarında konu ettiğimiz üzere destan sadece kendi masal ögelerini değil, anlatırken kullandığı tasvirlerle yaşama tarzları, yedikleri, içtikleri, giydikleri, kullandıkları aletler birçok bilgi taşıyor bize. Ama adı üstünde destan ne kadarı gerçeklik ifade eder, ne kadarı daha sonra geriye doğru abartılmış masal anlatımlardır. Bu net değildir. Budizm Buda'nın öğretisidir. Buda'nın orijinal adı Gautama'ydı. Budizme göre hayatın amacı Nirvana'ya ulaşmak. Çin, Japon ve Kore kültürleri üzerinde etki yapacak olan Budizm özellikle matematik çalışmaları ile yakın ilgi içerisinde oldu. Gördüğünüz gibi seçerek cımbızlayıp bizi ilgilendiren bölümünü referans vererek aldık Budizm'e değindiğimizde. Üçüncüsü Sutra dönemi. Yani 200'lere kadar milattan sonra getirmiştik aşağı yukarı. Tabiatıyla bıçak gibi kesilmiyor bu tarihsel kesitler. Kesişim alanlarımız var. Milat yıllarında ortaya çıktı. Bu dönemde ortaya çıkan çeşitli sistemlerden bir tanesi de yoga öğretileri. Ve son olarak Hint düşüncesinin yaşama hayat görüşünün skolastik dönemi, klasikleri. Bu dönemde sutraların yorumları üzerinde kurulan bir dönemi konu ediniyoruz. Milattan sonra 1600'lere kadar, yani Avrupa'nın Rönesans sonrasına kadar Hint'te devam ediyor bu klasik, skolastik dönem. Ve 1500'lü yıllarda İslam'ın sonra da İngilizlerin etkisiyle bu dönem yavaş yavaş sona erdi. 4 dönemi Hint uygarlığına genel olarak bakarak değindik. Söz konusu dönemler Hindistan'ın sadece felsefe, kültür ve din hayatını belirlemekle kalmadı. Bizim derslerimizi ilgilendiren şekliyle bilimsel çalışmaların yapılmasında da bu dönemlerin paradigmaları etkili oldu. Söz konusu olan dini metinler sadece dini konuları değil, başta tıp, astronomi, matematik, dil gibi alanları kapsadı. Tabii ritüeller, doğa, dini metinler dili inşa eder, dilse hayatı inşa eder. O bakımdan önemli. Alem tasavvuru geliştirdiğinizde buradan astronomi doğacaktır vesaire. Dil eğitimi de bütün uygarlıklarda genelde din adamlarının başlangıçta tek elinde olan bazı Hind içinde Brahmanlar bu alanda söz konusu. Astronomi çalışmaları ve özellikle takvim yapımında yine Brahmanların büyük rol oldu. Batı takviminde Gregorian takvim dediğinizde bir papazın inşaatı takvimden bahsediyorsunuzdur. Tıp ve fizyoloji konusu özellikle Rig Veda içinde görülür. Vedaların 4 dönemi vardı. İlkiydi Rig Vedalar. En meşhur terkip de budur. Budizme göre evren periyodik olarak yaratılıyor ve yok oluyor. Hint matematiği bu düşüncenin etkisiyle büyük sayılarla ilgilendi. Dini metinlerde büyük sayıları ifade etmek için özel kelimeler kullanıldı. Çok büyüklükler sayı olarak var. Evet, artık nokta tayini yaparak bazı başlıklar altında konuları görelim. Astronomi çalışmaları 5 çözümler, yani parantez içindeki muhtemel çeviri karşılıklar oluyor. Tüm kaynaklarda da eşit, benzer karşılıklar verilmiyor. Çok değişik şeyler söyleniyor. Bunların 5 taneydi. Birincisi, tabi niteleme, ikincileri okumuyorum çözümleri. Surya, Payi, Tamaha, Vasistha, Paulisa, Romaka ve Roma tarihleri ile ilgili de rakamlar görüyorsunuz. Astronomi, Hind'in bu alandaki tasavvurunu bulabileceğimiz referans metinler. Her birisi belirli dönemlere yansıtan eserlerdir bunlar. Özellikle hem astronomi hem de astronomi için gerekli olan matematik içinde var. Astronomi, matematiğin bir parçasıydı eskiden de hatırlayacağınız gibi. Bütün bu eserlerde öncelikle gök cisimlerinin hareketleri ve yörüngeleri var. Tabiatıyla buradan takvim yapımında istifade ediyorlar.
Vedati ve Brahmancı dönemden sonra, milattan sonra ilk 500 yıl boyunca Hint matematik ve astronomisi yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde diğer kültürlerden de çeşitli etkiler aldı. Yani komşu kültürler, Çin kültürü, Türk kültürü, Moğol kültürü vesaire. Bazı isimler görürsek bu dönemle ilgili bu sahada referans olacak şahıslar. Bazıları muhtemelen, bazıları tam rakamda veriliyor. Doğum tarihi D nokta dediğimiz rakamlar. Özellikle Brahmagupta metinde adı sıklıkla geçecek önemli bir kurucu Hint matematikçisi. Hintlilerin evreni yer merkezlidir ve astronomiden söz eden metinlerde Ay ve Güneş'in hareketleri ve tutulmaları, Yer, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hareketleri, Yer ve Güneş'in birbirlerine uzaklıkları hakkında bilgiler bulunabiliyor. 400 ile 1100'ler arasında milattan sonra konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda trigonometrik oranları da dikkate almak suretiyle Güneş-Yer, Ay-Yer uzaklıklarını, Güneş-Ay ve diğer gezegenlerin konumlarını ve dolanım periyotlarını hesaplamaya çalıştıkları görülüyor. Bunlarla ilgili sayısal değerler içeren eserler görülüyor. Hintlilerin aritmatik, cebir ve trigonometri konusundaki bilgileri Sanskritçeden Arapça yapılan çeviriler yoluyla İslam dünyasına geçti ve buradaki bilimsel uyanışta İslam matematiğinde önemli rol oynadı. Bunlardan astronom, yukarıda 3 isim vardı. İlki, Aryabhata ilk defa yer kürenin kendi etrafındaki hareketinden söz etti. Feleklerin yörüngelerinin Güneş ile gezegen arasında değişen uzaklıklarını vermeye çalıştı. Onların yörüngeleri temel olarak Dünya-Güneş yörüngesine uzaklık terimiyle ifade edildi. Ay ve Güneş yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu da fark etti. Yani tam bir yuvarlak daire şeklinde dönmüyor bildiğiniz gibi elips vurgusu. Oysa ki bu bilgi yitirilmiş uzun yıllar bir daire çünkü mükemmelliği ifade etmekteydi dönüşte. Tasavvur edilmişti. Daireden elips şekline geçmek çok daha yakın zamanlarda tekrar Avrupa biliminde, modern bilimde ortaya çıkmış. Hintliler bunu o dönemlerde elips olarak ifade etmişler. Ay tutulmasının nedeninin dünyanın gölgesi olduğunu söylemişler. O döneme kadar bunun nedeni daha önce şeytanla açıklanmakta. Dolayısıyla bu ona nazaran biraz daha ileri bir açıklama oluyor. Ama matematikteki kuvvetlerini gösteren bir ifade şu paragrafımız. Yılın uzunluğunu 365 gün 6 saat 12 dakika 30 saniye olarak ifade ediyorlar. Bu gerçek değerin yani bugünkü değerin çok üstünde bir tahmin. Gerçek değer 365 gün 6 saatten biraz az. Bu ise 12 dakika 30 saniye fazla. Yani muazzam bir tespit. Kopernik'ten 1000 yıl önceyi konuşuyoruz. Bu rakamları Hintlilerin bize verdikleri. Demek ki Güneş'in 365 gün olması bir kenara 4 senede bir artı bir günde ortaya çıkarttığının farkındalar. Oysa Batı takvimi buna sahip olmadığı için bildiğiniz gibi çok sonraki yıllarda geriye doğru takvim düzeltmeleri yapmak ihtiyacı hissettiler. Çünkü bu artık saatlerden oluşan günler, haftalar, aylar, seneler farkı yarattı bilindiği üzere. Demek ki bilimsel intikallerde de bazen intikal edemeyen şeyler epey bir zaman kaybına sebebiyet vermiş. Hintlilere göre canlı varlıklar evrenin açık bir modelidir ve doğadaki diğer varlıklar gibi. Şimdi 5 elementi vardı Çin'den hatırlarsanız. Buradaki 5 nasıl? Toprak, su, hava, ateş. Yani batıdaki 4 unsur burada var. Artı 5. olarak eter var. Çin'de nasıl ifade edilmişti? Tahta vardı ve maden giriyordu. 3'ü sabitti, biri düşüyordu.
Evet, İslam'ın siyer çağları 628'i biz yaşarken o üç yukarıda saydığım matematikçiden en kurucu olanı Brahmagus da kendi gök bilim sistemini, astronomisini anlatan bir kitap yazdı. Evrenin açıklanması, evrenin izahı diye, kainatın izahı diye bir kitap vücuda getiriyor. Kur'an'ın vücuda geldiği çağlarda. Antik Hindistan'ın matematik merkezi olan Ucan'daki rasathanenin başıydı bu astronom matematikçi. Geçelim o zaman matematiğe. Hintli matematikçiler irrasyonel sayılarla bile ilgilendiler. Fakat Hint matematiğinin asıl başarısı 10 tabanlı rakam sistemini kullanmaları. Tabii sıfırın bulunması da bununla alakalı bir şey. Aslında insanın elinde 10 parmak var, ayağında 10 parmak var. Saymada bundan mütevellit bir pratik yönlendirme de söz konusu. Ama değişik şekillerde altılı sistem, yedili sistem, Romalıların daha farklı sistem ile epey bir çapraşık sistemler içinde boğulmuşlar. Fakat matematiğin asıl başarısı 10 tabanlı rakam sistemini kullanmaları ve sıfır sayısını bilmeleri, bunlar sayesinde de kolayca hesap yapabiliyor olmalarıydı. Hindistan'da kullanılan sayı sistemi desimal, yani onlu sayı sistemi. Erken tarihlerden itibaren konumsal rakamlandırma yöntemini benimsediler. Sıfırı ilk defa Hintli matematikler kullandı tarihte. Sayı sistemindeki bu erken tarihi gelişme, aritmatiğin gelişim hızını büyük ölçüde etkiledi. Hintli mantıkçıların matematiğe büyük katkılar yapmasına engel olmadı, nitekim sıfır sayısını kullanmaları, Braskara'nın Fermat'ın meşhur problemini özel bir hal için keşfetmesi bu konuda basit bir örnektir. Bununla ilgili bir video görselimizde izletmişiz önceki seneler. Hindistan'da kullanılan sayı sisteminin 10 tabanlı kurgusunu milattan önce 50'li yıllara kadar götürüyoruz. Sıfırı ilkin kullanmaları 300'ler, yani rakam 10 taban vardır ama onu siz sıfırla değil ayrı bir rakamla gösterirseniz arada bir geçiş gerektiren süreçler yaşanması gerekecek. Cebir alanında 1 ve 2. derece denklem çözümleriyle ilgilendiler. Trigonometri alanında sinüs ve kosinusun fonksiyonlarını kullandılar. Tabii aslında bildiğiniz gibi bunlar Araplar üzerinden Avrupa'ya geçti ama Arapların da Müslümanların da öğrendiği kaynak Hintler. Hintlilerin aritmatik, cebir ve trigonometri konusundaki bilgileri Arapça yapılan çevirilerle Müslüman dünyasına aktarıldı. 1100'lerden itibaren de Arapçadan Latince yapılan çevirilerle onlara geçti. Hintli matematikçiler geometriyle de fazla ilgilenmediler. Aritmatik, matematik burası daha fazla ön plana çıkıyor. Matematiği de büyük ölçüde astronominin gerektirdiği işlemleri yapabilmek için ele aldılar. Ama yine de öncülü oldukları, haklarını teslim etmek gereken bazı bilgilerimiz de var. Yunan'da Pisagor'la beraber anacağımız bir teorem vardır bildiğiniz gibi. Genel düşünce tarihinde Pisagor'un doğu gezmelerinden bahsetmiştik. Hindistan'a kadar indiği bile düşünülüyor. Ama bu teoremin asıl sahibi de Hintliler. Fazla yukarıda semboz edilen hikayeye girmeyeyim. Fizikte atom, yani maddenin küçük parçası, yüzler meselesi, bununla tanışma. Janeist ve Budist görüşler çerçevesinde bu Çin Hindi'nde milattan sonra 300'ler ile 1000'ler arasında ortaya çıktı. Ele alınan konular olan ilgi büyük ölçüde faydacı amaçlar üzerine idi. Yani bilim yapmak için bilim şeklinde değil de başka nedenlerle ortaya çıktığını Batı bilim tarihçileri Yunan bilimini üstad kılmak için ifade ederler. Milattan önce 1000'li yıllarda başlayıp milattan sonraki yıllara kadar devam eden sürede başta demir olmak üzere çeşitli madenlerin eritme yoluyla elde edilmesi, çömlek yapımı, boyama işlemleri, cam yapımcılığı,
bilgi ve beceriler çerçevesinde Hintlerle gözlemlediklerimizden. Kimyada ise boyama gibi kimya alanına giren çalışmalar teorik çerçeveye yapılmasa da pratikte bundan yararlandılar diyorlar. Özellikle Hint bilimi, Hint uygarlığının tayin ettiği hedefler ve belirlediği yol üzerinde ilerledi. Pratik amaçlar çerçevesinde ele alınan problemlerin kültürel değerlerden bağımsız yönleri de vardı. Demirin elde edilmesi, Hintli hekimlerin vücudun anatomik yapısı hakkındaki bilgileri, kesilen bir damara yaptıkları işlemler, göz ameliyatının başarıyla gerçekleştirmesi gibi bir dizi unsur sayılıyor. İnsan sağlığı daha geniş bir açıdan, yani kültürel değerler açısından görüldü. Çin'de de kültürden tıp uzak bir konu değildi, iç içe. Sağlık, Hint tıp anlayışına göre hava, ateş ve suyun. Dolayısıyla bunların insan vücudundaki karşıtlıklarının dengesi olarak, yani bir bütünlük içine yorumlanıyordu. Yin ve Yang öğretisi bunun da içine alan şekilde ama çok daha geniş alanlarda kullanılıyordu Çin'de, hatırladığınız gibi. Tabii buna bir dördüncü unsur daha eklenerek Galen'e kadar gelen vücudun dört sıvısı ve arasındaki denge diye Hint Batı tıp hikemiyatını kuracaktır. Yüzlerden milattan önce bugüne kadar gelen yoga teknikleri Hint kültürünün sağlığa bakışının bir sonucu olarak da okunabilir, koruyucu tıp. Yoga okulu sağlıklı olabilmek için beden disiplininin yanı sıra zihin disiplinini de şart koştu. Aynı dönemlerde ortaya atılan bir başka görüş yoga dışında beden yapısının temelde kimyevi esaslara dayandığı, dolayısıyla tedavinin de aynı esaslara dayanması gerektiği tezidir. Yani kimyevi tıp, yani modern ilaç tıbbı. Hint tıbbı başlangıcından itibaren Hint bilgeliği ve kozmolojisiyle iç içedir. Canlı varlıkların evrenin küçük bir model olması, insanın da büyük evren olması doğudan İslam bilgelerine intikal eden saptamalardır. Vücudun anatomik yapısı hakkında bilgileri var, çizimleri var. Kesilen bir damarı dikebiliyorlar, göz ameliyatı gerçekleştirebiliyorlar, yukarıda maddeleştirilmiş idi. Evet, bitirirken sıfır konusuna bir uzun hikaye şeklinde değinerek konuyu kapayalım. Başta Vedalar olmak üzere dini metinlerde astronomi, matematik, kimya, fizik, tıp, dil ve biyoloji konusunda yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Sıfırın önemi, mahiyeti, buluşun hem matematik tarihinin bilim tarihindeki katkısı üzerine şöyle bir alıntıladığım metin var bir belgesel çalışmadan. Gizemli ve derin anlamlara sahip olan sıfır. Sayılar dünyasının kahramanı oldu sıfır. Matematik dünyasında sayıların başlangıç noktası olan sıfırın keşfi, insan soyunun en büyük başarılarından biridir. Yeni ufukların açılmasında büyük etkiler olan bu sayıyı Mezopotamya, Çin ve Batı medeniyetleri sadece bir yer tutuyor. Yani yeni ondalık, yani ikili hanenin boşluğunu dolduran olarak gördü. Ancak zengin bir matematik geleneği olan Hintliler, matematiğin çerçevesini sonsuza dek değiştirecek bir buluşa imza atmışlardı. Sıfırı anlamlı bir sayıya dönüştürdü bu. Aritmatik işlemleri sadece 1'den 9'a kadar olan rakamlarla yazan ilk bilgileri boş kalan başamayı belirtmek ve anlamlandırmak için yeni bir işaret aradılar. Hintlilerin bu işareti bulmaları ise kumun üzerinde taşlarla yaptıkları hesaplamalardan geliyordu. Hintli matematikçiler bu hesaplamalardan bir taş çıkarıldığı zaman çıkarılan taşın yerinde bir yuvarlak delik aldığını gördüler. Sonradan sonsuza uzanan bu yuvarlak herhangi bir şeyden hiçliğe gidici simgeleyen bir sembole dönüştü. Bunu yükselen güneşi sıfır, yalnızca boşluğa uzanan bir işaret olmakla kalmadı, pek çok matematiksel özelliğiyle beraberine getirdi. Hintli matematik dehası, yukarıda andığımız Brahmagupta, Evrenin Açılışı adlı eserinde
sıfırı bir sayının kendisinden çıkarılması ile elde edilen sayı olarak tanımladı. Bir sayının kendisinin çıkartılması ile elde edilen sayı. Ve sıfırın özelliklerini büyük bir ustalıkla sıraladı. Brahmagupta sıfırın bir sayıya eklenmesi ve çıkarılması o sayının değişmediğini ve sıfırla çarpmanın sonucunun yine sıfır olduğunu belirtti. Ancak rakamları sıfıra bölme işlemini bir türlü çözümleyemedi. Ve böylece bilim tarihinde kendisinden sonra kalan bir problem bıraktı. Uzun yıllar süren bir arayışın ardından yine Hintli bir matematikçi olan Maskara bu sırrı aydınlattı. Eline aldığı bir elmayı parçalara ayırdı. Ne kadar küçük parçayı ayırsa ayrılabiliyordu. Sonsuza kadar bunun bölünebileceğini gördü. Bunun sonucunda herhangi bir sayının sıfıra bölümünün sonsuz olduğunu ortaya koydu. Antik çağlardaki bilimsel etkinliklerde önemli rol oynayan Hint bilginleri birçok matematiksel keşfe daha imza attı. Böylece 3'ten 3'ü çıkardıklarında sıfır rakamına ulaşan alimler, 3'ten 4'ü çıkardıklarında ise hiççiliğin yeni bir tür olan negatif sayılara ulaştılar. Böylece yalnızca pozitif sayılarla değil, negatif sayılarla ve sıfır sayısına da uygulanabileceğini gösterdiler bu buluşların. Yalnızca bir rakam olmaktan öte aynı zamanda yeni hesaplama tekniklerine ve bilimsel yeni yaşantı dünyasına oradan da Avrupa'ya yayıldı. Dünya buluşlarıyla matematikte çığır açan Harezmi dünyada Brahmagupta'nın Evrenin Açılışı adlı eserini Arapçaya çevirerek İslam dünyasına tanıttı. Bu yıllarda Avrupa sıfırın kullanımını ticarette büyük bir kargaşaya yol açacağını düşünerek bunun varlığını reddetti. Ancak İtalyan matematikçi daha sonraları Leonardo Fibonacci her daim Doğu'nun biliminden etkilenen Avrupalılara sıfırın içerdiklerini açıkladı. Böylece bu sayının yıldızı tüm dünyada yükselmeye başladı. Asırlarca matematik bilimine yol gösteren bu esil rakam bilim tarihinin mihenk taşı oldu. Öyle ki matematiğin yapılışı kolaylaştı, bu sayı matematikteki pek çok önemli gelişmenin de kapılarını araladı. Çin'in, Türk dünyasının ve Hind'in de artık öyle bitiriyoruz. Ki doğudan sonra batıya, Mısır, Anadolu ve Yunan'a geçeceğiz ama bu tarafı bitirdiğimiz için buraya Helen bilimi Hindistan'a kadar İskender gelse de daha çok İran coğrafyasına tesir arz etti. Hint ve Çin bilimi Müslümanlara intikal etti. Batıya direkt olarak bir geçiş sağlamadı. Hint uygarlığındaki bilimsel uğraşlar bilimin gelişim üzerinde oldukça etkili oldu. Bu etki ilk dönemlerde tacirlerin, seyyahların ve askerlerin yardımlarıyla gerçekleşirken daha sonraki dönemlerde doğrudan doğruya Müslüman bilginler aracılığıyla Arapçaya ardından Hristiyan dünyasına aktarıldı. Hint matematiğinin önemli bir katkısı Müslüman matematikler kanalıyla aktarılan bu bilgiler Batılı'da Arap matematiği olarak bilindi. Sayılar sıfır Arap sayısı olarak uzandı. Tabii bölgedeki coğrafyanın evladı Biruni, Müslüman dünyada eserler kaleme aldı. Dinler tarihi açısından da Hindistan'ın geçmişini bize tanıttı. Haresmi ve o ve yanındaki birçok isim geçiş döneminde Müslüman yeni Hind'in inşasında yeni önemli dönemek isimler oldu. Artık onları Hint uygarlığını değil, İslam uygarlığının parçası olarak okuyoruz ve devam ettiriyoruz. Önümüzdeki ders biraz da batıya ilerleyerek İran üzerine müstakil bir seminerimiz olmayacak. Medeniyet tarihinde yaptığımız gibi Mezopotamya ve Anadolu'ya geçeceğiz. Daha sonra da Yunan'a, Mısır'a intikal edeceğiz. Gecemiz hayırlı olsun.